Yaşasın gidelim. milyoncu. Yaşasın milyoncu. Hadi gidelim. Kolombiya'da kevgir. Evet, ne kadar olabilir? Where are you from? From Turkey. Pompa. Bizim Kolombiya'da en çok ihtiyacımız olan şey. Bir ara Türkiye'nin gündemini epeyce meşgul eden bir top kağıt. Bir top kağıt ne kadar? Açıklıyoruz. Ulus pazarı mı bu mu? Lüleburgaz'daki. Ulus pazarı başka. Herkese merhaba. Bugün Medellín'deyiz. Medellín'de biraz kalacağız. Birkaç gün buradayız. Birkaç gün daha. Daha sonra Peru'ya devam edeceğiz. Bu süreçte biz de market videosu çekecektik ama yani hali hazırda zaten bir sürü çekilmiş video var. Az önce bir kahve filtresi bakmak için bir markete girdik. Market değil, büyük bir 1 milyoncuymuş. Biz 1 milyoncuları Lüleburgaz'daki Ulus Pazarı'nda, Ankara'da gene Ulus'ta çok seviyoruz. Çok yani gezmeyi, oralarda vakit geçirmeyi çok seviyoruz. Burada da epey vakit geçirdik. Sonra dedik ki biz niye bunları Türkiye'de anlatmayalım? Şimdi video çekmeye karar verdik. Bakalım inşallah eğlenceli bir video olur. Hadi Yaşasın gidelim. milyoncu. Yaşasın milyoncu. Hadi gidelim. Biz şu an Medellín'de Laureles bölgesinde kalıyoruz. Otelimiz burada. Otelimize çok yakın bir yer. Geçen hafta kahve çiftliğinden kahve almıştık. O kahveyi içmek için bir tane kahve filtresi almamızı önermişti oradaki adam. Kahve süzgeci. Kahve süzgeci yani, evet. Filtresi ama süzgeci gibi. Şimdi 1 milyoncuya gireceğiz. Evet, 1 milyoncuya geldik. Şimdi bardaklardan başlayalım. Burada fincanlar var. Bizim gibi altılı 12'li takım olmasa da böyle minik fincanlar var. Bunların bir tanesi 8 lira. Daha büyükleri Nescafe için daha çok 16 lira. Kupalara bakalım. Bu kupa 30 lira. Kupalar pahalıymış. Şimdi devam edelim. Saklama kapları. Bu arada bilmiyorlardır ama Onur'un saklama kabı hastalığı var. Evde milyonlarca saklama kabı. Bir koca çekmece saklama kabıyla dolu. Her gördüğünü koşuyor, saklama kabı, saklama kabı. Bu onun ilgi alanı. Yuh, 100 lira mı? Aa şu, evet bizde de olan Türkiye'de. Cam, Pahalıymış. kapaklı. Bunları Türkiye'den sonra 10 liraya alalım. Evet, bu 100 lira. Boyutu da yani şu kadar. Çok büyük değil. Bunlar plastik, 40 lira. Boyutu büyük. Biz bu arada TL söylemeyi tercih ediyoruz. Evet. Bugün buraya gelse sonuçta TL kazanan insan buraya gelecek. Evet, TL ile çarpıyoruz. TL'ye çevirip söylüyoruz fiyatları. Çünkü TL kazanıyoruz. Tabaklar, bunların bir tanesi 16-17 lira. Bunlar, evet burası 20 lira civarı. Başka ne var? Bunlar 80 lira, bunlar 120 lira. Boyutu büyük. Kek kapları, bakalım burada ne kadarmış. 60 lira, şu boyutta bir kek kalıbı. Bu biraz daha derince. Bu da 70 lira. Yani bazı şeyler daha ucuz, bazı şeyler daha pahalı. Evet. Şu anda. Az önce bunları aldık. Şu şekilde bir süzgeç. Filtre kahveyi buraya koyuyoruz. Bunu da ne kadar aldık? 8 lira. Oyuna göre işte fiyatı artıyor. 4 lira, 8 lira. Evet, başka? Başka neyi merak ediyoruz? Kevgir. Kevgir. Kolombiya'da kevgir. Evet, ne kadar olabilir? Dırırım dırırım dırırım. 60 lira. Evet, şimdi burada neredeyse kaldığımız her evde gördüğümüz bir şey bu. Chocolatera diye geçiyor ama genelde sıcak su kaynatmak için kullanıyorlar. Kettle olmayan evlerde kalmıştık. Onlarda mesela hep sıcak suyu bunlarla kaynatıyorlar. Ve neredeyse çoğu tencereleri, bu şekilde su kaynatmak için kapları hep alüminyumdan.
Burada Kolombiya'da gözlemlediğimiz bir şey. Ve bunun fiyatı da 48-50 lira. Bu boyda bir su kaynatma kabı. Veya çay da yapıyorlar, kahve de yapıyorlar. Bu tencereler yine 160 lira civarı. Yine alüminyumdan. Şimdi tavalara geldik. Evet, çeyiz düzeceklere duyurulur. Üçlü tava setimiz var burada. 170 lira. Bu boyutlarda üçlü teflon paslanmaz tava seti. Başka neler var? Burada yine küçük tavalar var. Bu küçük tavallarda 60 lira. Bu kadarcık küçücük tava 60 lira. Bıçaklara bakalım. 20 lira. Evet, her şey alüminyum. Gördüğünüz gibi limon sıkacakları. Kocaman limon sıkacakları da var. Boy boy limon sıkacakları. Bu ne kadarmış? 30 lira. Yine alüminyumdan. Ve kettle'lar. Kettle her evde yok. Genelde mesela ilk Samuel'lerde kaldığımız evde suyu tencerede kaynatıyorlardı. Soğuduktan sonra içiyorlardı ama kettle'ı yoktu. Çok görmedik kettle'ı açıkçası. 250 lira civarı. Sünger 2 lira. Bir tane sünger bu şekilde 2 liraymış. Şimdi yapı market bölümüne geldik. Burada fırçalar var. 8 lira civarı. İpler var. 30 lira civarı. Çekişler var. Çekiç var, balta var. Çeşit çeşit. 30 şu çekiç 30 lira. Bu balta 64 lira. 32 lira. Bu eğim ölçer 32 liraymış. Terazi onun adı. Burada metre var. Bu metre 20 lira. Bu çok ucuz. Alsak mı, ne yapsak? Bahçe sezonu geliyor. Bahçıvanlara duyurulur. Kolombiya'da bu aletler 20'şer lira. BİM'e de gelir şeyde birazdan. Her BİM'e geldiğinde gidiyorduk ya geçen sene koşa koşa. Vallahi. İlk bahçemiz varken bayağı bir şey yapmıştık ya. Bu aletlere heves etmiştik de kırılıyor gidiyor. Bir işe yaramıyor. Başka eldivenler var. Aha, bahçe hortumu. En önemli şey. O çiçek sulama şeyi. 64 liraymış 64 lira. Ama hortum çok önemli. Hortum çok önemli. Hortum bak Türkiye'de çok pahalı ya. Bu hortum var ya, yani çok pahalıydı biz oradayken. Şimdi ne oldu bilmiyorum. 220 lira burada kaç metre acaba bu? 20 metre. İyiymiş. 20 metresi. Bir de şey bükülmeyen yani. İçinde şey de var. Çeşmeye takmak için. Aynen. Güzel. Çok güzelmiş. Benim boyum var mı? Yıkacağım hepsini. Şimdi başka eldivenler var. 15 lira. Üçlü priz var. Bunlar prizleri değişik. Bizim gibi değil. Uyumlandırıcı muhakkak almanız gerekiyor. Böyle şey de var. On off falan da var. Bu 60 lira. Aslında benzer fiyatlar. Yani şu şeyler çok bizim bıraktığımız haliyle benzer. Çok pahalı da değil, ucuz da değil. Yani aynı. Türkiye ile aynı. Ya biz burada TL anlatıyoruz, tekrar diyelim. Ya bizim herkes dolar bilmek zorunda değil. Burada peso da diyemem. O yüzden TL olarak açıklıyoruz fiyatları. Ya bugün şu anda işte Mayıs ayındayız. Mayıs ayında TL olarak bunların karşılığı bu. Daha sonra işte dolarla çarparak hesaplayabilirsiniz. İleride izleyenler olursa. Falçata 12 lira. Anahtarlar 60 lira. Böyle anahtarlar var. 40 lira, 50 lira. O civarlarda değişiyor fiyatları. Şu anahtarlar yine 30-40 lira. Şöyle bir fare kapanı varmış. Bu 12 lira. Terlikler var. Terlikler 65 lira. Bu terlikler bir tık daha iyi. Bu terlik 60 lira. Terlik görünce
aklımıza Belaruslu çift geliyor. Couchsurfing'de ağırlamıştık Ankara'da evimizde. Bizim eve girişte sol tarafta bir dolap var. Dolabın kapağında da terliklik asılı. Böyle işte tek tek terlikleri koyduğunuz kumaştan bir şey. O Belaruslu çift geldiğinde açmışlardı dolabı. Şok olmuşlardı görünce terlikleri. Bu kadar terliği ne yapıyorsunuz? Kim giyiyor demişlerdi. Tabii onlar da bu kadar çok misafir kültürü yok sanırım. Ondan dolayı. Bu elbise 150 lira. Şu da 150 lira. 150 lira. Güzelmiş. Alırım sana. Çok güzelmiş. Hani hiç yerimiz yok ki. Hiç. Sıfır. Ya iğne koyacak yerimiz yok. Bunlar mesela şu 120 lira. Yani bu civarlarda fiyatlar. Şurada bir de çoraplar var. Çoraplar ne kadarmış? Çorap ihtiyacımız olabilir bizim de. 15 lira şu çorap. Çok pahalı ya. Ya işte pahalı diyorum. Yani bize endeksle düşünmemek lazım da diyoruz ama bir yandan diyoruz ya TL kazanıyoruz, ne yapacağız? Neyse o fiyatı. 16 lira. Şöyle üçlüsü de bu biraz daha kaliteli herhalde bu çorap. 48 lira. Şimdi burada şunların fiyatları çok ilginç. Çok pahalı. Niye bilmiyorum. Ya şu dandik. Büyük havlu 80 lira. Havlu 80 lira olur mu? Çok yani. Bayağı fazla. Böyle kot pantolonlar var. Şapkalar var. Şapkalar gene 80 lira civarı. Şimdi 1 milyoncu olduğu için burası eşya şeyine çok girmiyorum ama hani mesela bu kot burada ne kadar? 45 çarpı 4 dersek 180 lira kot. Kotlar burada bile 180 lira, 200 lira civarı. Şöyle bir şapka 50 liraymış. Böyle yatak örtüleri var. Bunlar 150 lira, 160 lira. Fiyatlar çeyiz düzmek isteyenler için Kolombiya'da bu şekilde. Şimdi hayvanseverlerin mekanına geldik. Hayvan sahibi olanlar burada şanslı olabilir. Çok pahalı gözükmüyor. Bunlar birazcık Türkiye'de tuzluydu. Şu oyuncaklar genelde 20 lira 30 lira civarı. Şöyle çantalar, bu çanta 200 liraymış. Evet, şöyle bir çanta 200 lira. Çantalar 200 liraymış. Böyle şeyler gene 20 lira. Yani böyle bir standart 20 lira şeyi var hayvanlarda. Şimdi burada plastik kapların olduğu bir reyona geldik. Burada bakalım neler var. Leğenler bu boy 50 lira. Aslında çok büyük. Baksana içine. Şu boy 50 lira. Küçükleri var. Plastik ucuz o zaman. Plastik herhalde ucuz. Bu 40 lira. Yani. Leğenler bu şekilde. Leğenler. Çöp kutuları ne kadar şu? Çöp kutuları bu boy bir çöp kutusu 60 lira. Ne diyorsun? Benzer mi? Çöp kutuları evet. Bak kalk. Ha kedi için. Şu mu? Where are you from? From Turkey. Türkiye. I'm from Colombia. Aa, Medellin. Medellin. I live Robledo. Mucho gusto. Estoy en Robledo. Pobledo. Robledo. Robledo. No. Robledo. ¿Cuál? La huerta. ¿Lejos? Plania Colombia. Avenue Colombia. Avenue. No sé. Relax, no problem. Don't worry. Nice to meet you. Mucho gusto. Encantado. Orada ne var? Ampul kaç lira? Ampul Şurada bakın. 30 wattı 80 lira. 20 wattı
42 lira. ...20 tanesi 16 lira. 20 tane mandal 16 lira. Bu arada mandal kullanmıyorlar da bizim burada hep gördüğümüz şey, ütü görmedik hiç Kolombiya'da. Hep askılara koyup kurutuyorlar çamaşırlarını. Ütü kullanana bu zamana kadar rastlamadık. O yüzden askı burada önemli. Askı ise dörtlüsü ne kadarmış? 24 lira. Plastik. Pompa. Bizim Kolombiya'da en çok ihtiyacımız olan şey. Yani tuvaletlerindeki artık neden kaynaklı bilmiyorum. O boruların gittiği yer mi çok dar veya fıçıya mı gidiyor? Tam bilmiyorum o konuyu ama epey bir yerde pompa kullanmaya ihtiyacımız oldu. Burada pompa var, hatırası büyük. İlk geldiğimiz gece tuvalet tıkandı. Çocuk geldi hemen açtı. Sonra da bir sonraki gün bize bırakmış. Lazım olur diye. Pompalar, şöyle bir pompa 30 liraymış. Çantamızda getirmemiştik ama burada bulduk. Başka neler var? Taraklar. Taraklara girince bu şekilde bir tarak 40 lira. Evet, tokalar peki nasıl? 8 lira, şöyle üçlü. 8-10 lira civarında değişiyor. Saç bağlamak için tokalar. Şunlar 5 lira, ikilisi 5 lira. Evet, şimdi oyuncak reyonuna geldik. Bakalım oyuncaklar ne kadarmış? Şöyle bir bebek mesela. 130 lira. Bebekler genelde 200 lira. Burası. 120 lira. Bu bebişler. 150-200 bandında değişiyor büyük bebekler. Bu çok büyük bebekse 400 lira. Bayağı büyük. Peki ya doğum günü, parti malzemelerinden ne haber? Partiler, doğum günleri Kolombiyalılar için çok önemli. Doğum günlerini mutlaka kutluyorlar. Defalarca kere kutluyorlar. Şimdi bakalım. Balonlar 16 lira. 15 lira civarında. Genel olarak bakınca 12 tane balon. Burada neler var? Yine kutlamak için harfler. 10 lira, 15 lira. Bunlar yine 10 lira, 15 lira civarında. Bahçe mevsimi geldi. Saksılardan ne haber? Kolombiya'da çok çiçekleri seviyorlar. Bizim hostelin önünde de bir sürü çiçek var. Bu saksı 8 lira, bu boy 20 lira, bu boy saksı 30 lira. Çok pahalı değil saksılar. Bu boy en büyük 60 lira. Şu saksı. Bu da orta boy işte. 20 lira. Fena değil. Yapma çiçekler 20 lira civarı. Şunlarda indirim varmış bak 8 lira. Şu klasörler 20 lira. Bunlar 20 lira. Bunlar biraz pahalı. Şunlar herhalde promosyon falan da var diyor ama neymiş böyle 130-120 lira. Neymiş böyle 120 lira. Çıldırmışlar ya. Bazı şeyler çok gereksiz pahalı burada. Burası 1 milyoncu bu arada. Kalem, tükenmez kalem ne kadar? Mesela bir kalem ucuyla beraber 0.5 uç 10 lira. Fena değil. Şu makas ne kadarmış? 7.5 30 lira. Şu makas 30 lira. Hesap makinesi var burada. Şöyle ufak bir hesap makinesi 8 lira. Şöyle ofis malzemeleri
işte 40 lira 50 lira civarı şu ofis malzemeleri. Şurada bizim bir ara Türkiye'nin gündemini epeyce meşgul eden bir top kağıt. Bir top kağıt ne kadar? Açıklıyoruz. 80 lira. Bu top kağıt 80 lira. Üzerinde bambu resmi var. Neden bilmiyorum. Büyük ihtimal bambudan yapıyorlar. Biz işte sellozdan yapıyoruz hani ağaçtan. Bunlar direkt bambudan yapıyorlar. Ya bu da selloz da. Burada çok bambu var. Büyük ihtimal o nedenle bambudan yapılıyor. Ya bir top kağıt uygun aslında. 80 lira iyi değil mi fiyatı? Şöyle İspanyolca, İngilizce sözlük var. Bu 20 liraymış. Defterler genelde 15 lira. Defterler genelde 15 lira. Bu çantada indirim varmış. Antes 75, Aura 50. Önceden 75'miş, şimdi 50'ye düşmüş. Yani 50.000 peso 4 ile çarpıyoruz, 200 ediyor. 200 bin ya, o binini atıyoruz. 200 lira ediyor. Yani böyle biz böyle hızlı hesaplıyoruz. Dolar olarak düşünmek isterseniz de 50'yi 4'e bölüyorsunuz. 12,5 dolar. İşte 16 ile çarpınca 200 lira ediyor. Tabii biz her gün değişiyor bu kur da. Uyum sağlamaya çalışıyoruz. Kolombiya parası da bayağı değişiyor. 3900 oluyor, 3800 oluyor, 4100 oluyor dolara karşı. Sürekli değişiyor. Şu defter de 17.000 pesoymuş. Yani 60 liraya biraz geçiyor. Şimdi aşağı yukarı fiyatlar böyle. Yani 1 milyoncuyu gezmiş olduk beraber. Böyle bir dükkan. Yani bizim 1 milyonculara çok benziyor. Her şeyle çok benziyor. Biz de çok keyif aldık gezmekten. Gezerken size de göstermek istedik buraları. Umarız ki siz de hem bilgilenmiş hem de farklı şeyleri görmüşsünüzdür. Yani videoyu desteklemek için abone olmayı, bize destek için yorum yazmayı, beğenmeyi lütfen unutmayın. Biz ufak bir ara verdikten sonra YouTube tarafından dışlanıyoruz. Algoritmaya girmekte zorlanıyoruz. Bazı videolar 1K izleniyor, yani 1000 izleniyor, bazıları 200 izleniyor. Değişik şeyleri göstermeye çalışıyoruz. Hani market videosu var, aynısını çekmeyelim, farklı şeyler size gösterelim istedik. O yüzden böyle bir video size çektik. Umarım beğenmişsinizdir. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Ulus pazarı mı bu mu? Lüleburgaz'daki. Ulus pazarı başka. Ulus pazarı başka. Görüşürüz. Şimdi Medellin'deyiz. Yani gördüklerimiz karşısında hayrete düştük. Adana kebap falan diyor ama bir soralım bak. Bir Türk sesi duyduk ama. Bayağı güzel yapmış. Beğendim. Bunu yiyebilirsiniz. Aki? Aki? Gracias. Komün 13'ün tamamını Türk bayrağı yaptık. Kim